Merhaba arkadaşlar. Bundan yaklaşık 6 ay önce millet sorununu ele almaya başlamıştım. Yani bu konuyla ilgili e, bu 6 aylık süre içerisinde çektiğim videolarda temel amacım konunun ne kadar karmaşık, çok yönlü ve derin olduğunu ortaya koymaktı. Kimilerinin konu hakkında yeteri bilgisi olmayan, kimilerinin kolayca kısa bir tanımlamayla 2-3 cümleyle hallettiklerini sandıkları gibi bir sorun değil. Çünkü millet sorunu daha zaten sorunun adını koyarken bile ne kadar çetrefilli bir sorun olduğunu ortaya koyuyordu. Bildiğiniz gibi ilk başlarda bu konulara girdim. Yani örneğin millet sorunu ile milliyetçilik sorunu demek arasında büyük farklar var. Çünkü millet sorunu dediğiniz zaman milletlerin oluşumunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Ama milliyetçilik sorunu dediğinizde önceliği milliyetçiliğe vermiş oluyorsunuz. Milliyetçilikte aslında iki biçimde oluşabiliyor. Esas olarak önce bir milli devlet kuruluyor. Yani önce devlet kuruluyor, ardından milletin inşasına geçiliyor. İşte bunun örnekleri olarak başta Almanya ve İtalya'yı klasik örnekler olarak vermiştim. Ama bu biçimiyle milletleşmelerin açıklanamayacağı toplumlar olduğundan da söz ettik. Bunun klasik ve en bilinen bir örneği olarak İsviçre örneğini geçen videoda anlatmıştım. Ki İsviçre tekil bir örnek değil. İsviçre'nin dışında dünyanın değişik bölgelerinde benzer süreçlerden geçmiş başka milletler de var. Şimdi sorunu bu biçimiyle oldukça dağıttıktan sonra ki gerçekten dağıtmış olduk. Çünkü eminim bu videoları başından sonuna izleyen arkadaşların çoğunun belli noktalarda kafası karışmıştır. Çünkü bir yerde millet oluşumu ve milliyetçilikle ilgili olarak bildiğimiz ve genel şablona uyan özellikler bazı toplumlarda, bazı millet örneklerinde ve milletleşmelerde hiçbir şekilde izi dahi yok. Şimdi bu kadar sorunun çok yönlü ve karmaşık olduğunu ortaya koyduktan sonra son 3-4 videoda bu konuya nasıl ele alınması gerektiğine ilişkin bazı ilkelerden söz etmiştim. Şimdi bu videoda bu konuyu biraz daha ileriye taşıyarak bundan sonraki tartışmaları, araştırmalarımızı hangi temelde sürdüreceğimizi ortaya koymak istiyorum. Son birkaç videodur özellikle vurguladığım gibi millet ya da milliyetçilik sorununu esas olarak kapsamlı bir biçimde ve doğru bir şekilde anlayabilmemiz için 3 tane olguyu 3 pencereden konuya bakmamız gerekiyor. Birincisi evrimsel süreç. Şimdi neden evrimsel süreç? Çünkü millet dediğimiz oluşum insan toplumlarının belli bir örgütlenmesi, belli bir araya gelme biçimi olarak yakın dönemde ortaya çıkan bir olay. Yani tarihin derinliklerine gittiğimizde milletlerden söz etmiyoruz. İleriki videolarda diğer toplum biçimlerinden milletleri ayırt eden özelliklerin neler olduğunu tartıştığımızda bu konu daha iyi anlaşılacaktır. Fakat burada belirtmek istediğim şu, millet insanlığın tarihsel ve evrimsel gelişme sürecinin belli bir noktasında ortaya çıkan bir özellik. Bu özelliğin yani tarihsel ve göreli olmasının dışında ilginç bir özelliği de millet dediğimiz oluşumun bugün günümüzde toplumları bir araya getiren ve dünya devletler sistemini oluşturan yapının temelinde yer alıyor olması. Yani bugün yaklaşık 200'ün üstünde devlet hepsi zaten milli devletler olarak anılıyor. Geçmişte yakın dönemde yapılan bazı tartışmalarda işte özellikle Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından milli devletlerin döneminin geçtiğini, küreselleşmenin artık dünyayı küçük bir köye çevirdiği ve sınırların ortadan kalktığını, her tarafta artık milli devletlerin yok olduğundan falan söz edildiğini bol bol duymuştuk. Fakat daha sonraki yaşanan gelişmeler sürecin hiç de böyle olmadığını gösterdi. Örneğin Sovyetler Birliği ve onun demir perde olarak anılan sosyalist sistemde uykuya dalmış olan milli oluşumlar, milletler Sovyetler Birliği sistemi çöktükten sonra
kanlı boğazlaşmaların ardından sayısız yeni devlet ve devletçikler ortaya çıktı. Dolayısıyla bu gelişmeyi anlayabilmek ve bugün de hala etkisini sürdüren millet olgusunun çapını ve anlamını iyi kavrayabilmek için bunun nasıl ortaya çıktığını, hangi koşullarda ortaya çıktığını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken en önemli olay şu: millet denilen oluşum dünyanın her yanında nasıl böyle kolaylıkla kendine bir temel vurdu ve bütün ülkelerde sanki Tanrı'nın emriymiş, sanki yazılı bir kural varmış gibi her yerde milletler ortaya çıktı. Şimdi işin bu yanına bakabilmemiz için farklı coğrafyalarda, farklı kültürlere, farklı dillere, farklı dinlere sahip toplulukların arasından milletlerin böylesine ortaya çıkabilmesinin temel koşulu bu oluşumun esas olarak bir insan yapıntısı olması. Yani insan ürünü, insan topluluklarında ortaya çıkan bir oluşum. Dolayısıyla bütün bu toplumlarda istisnasız olarak milletlerin ortaya çıkması insan türünün evrimsel geçmişindeki bir takım özelliklere dayanmak zorunda. Şimdi buna birinci boyut diyorum ya da birinci pencere diyelim. Yani milletlerin oluşumunu anlayabilmemiz için öncelikle evrimsel süreçte milletlerin çimentosunu oluşturan kurucu yapı öğelerinin neler olduğuna bakmamız gerekiyor. Yani birinci olarak buna işleyeceğiz. İkinci olarak bu temel yapı üzerinde gelişen tarihsel kültürel biçimlenmelerle milletlerin neden farklı şekillerde ortaya çıktıklarını ve bunların koşullarının neler olduğunu araştıracağız. Üçüncü olarak da güncel politik ekonomik ilişkiler ve konjonktürel gelişmelerin milletleşmeler üzerindeki etkilerine bakmamız gerekiyor. Demek ki sorunu 3 boyutta ele almamız gerekiyor. Şimdi sorunu neden 3 boyutta ele almamız gerekir? Yani bunun için aslında fazla uzağa gitmeye gerek yok. Bugünlerde yaşamış olduğumuz savaş ortamı bu konuda bize ipuçları sunuyor. Yani nasıl bir ipuçları sunuyor? Örneğin İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları gelişmeleri izleyen arkadaşların çoğunun da fark edeceği gibi aslında şu öncüle dayanıyordu. Amerika daha birkaç ay önce Venezuela'ya bir operasyon yaptı. Yaptığı bu operasyonda Venezuela devlet başkanını kaçırarak onu hapsetti. Onun yerine ülkede başka birileriyle, yani onun halefi olarak birisiyle oturdular, anlaştılar. Onlar Amerika'ya boyun eğdikleri için savaş ileri boyutlara getirilmedi. Ve görüntüde Venezuela bağımsız bir devlet olarak milli kimliğine bağlı olarak varlığını sürdürüyor ama Venezuela'nın zenginliklerinin çoğu Amerikan şirketlerine ve Amerikalılara ardına kadar açılmış gibi gözüküyor. Şimdiki durum o. Şimdi buradan elde ettiği başarıyla, ki bu başarı istisnai bir durum değildi. Amerika Birleşik Devletleri geçmişte başka ülkelere de bunu yapmıştı. Noriega denilen bir devlet başkanını da böyle kaçırmıştı. Başka devlet başkanlarına yönelik de böyle girişimler olmuştu. Hatta birçok durumda buna kaçırma, suikast gibi olaylara tenezzül etmeden o ülkelerdeki yapıları, üst yapıdaki bazı kişileri ve kurumları satın alarak darbeler yoluyla bu işi kolaylıkla yapabiliyordu. Dolayısıyla bunun verdiği bir güçle Amerika yeni bir plan yaptı. Çoktandır halletmesi gereken ve özellikle dünya petrolünde en kolay işlenmeye açık ve satılabilir durumda olan İran zenginliklerine göz koyduğu için İran'a bir an önce el koyabilmek için aynı planı oraya da devreye soktular. Ne yaptılar? İşte dediler biz Hamaney ve onun çevresindeki onun alternatifi olabilecek kişileri, işte rejimin önde gelen insanlarını öldürürsek aynı, yani bunları kaçırmamıza gerek yok. Kaçırmak için niye uğraşalım? O biraz riskli. Venezuela'daki gibi kolayca olmayabilirdi. Dolayısıyla bu işi böyle yaptığımızda korkunç bir bombardıman başlattığımızda
En fazla 3-4 gün içerisinde İran'ı dize getirir, oraya da dümdüz ederiz diye düşündüler. Şimdi yani Amerikalıların planı buydu. Fakat en azından bugün gelinen noktada, şimdi bir haftayı da geçti, herhalde 10 gün oluyor yaklaşık ben bu videoyu çekerken, bu plan işlemedi. Neden işlemedi? Çünkü Venezuela tamam bir devlet, milli devlet, fakat İran da bir milli devlet. Ama Venezuela ile milli İran'ın farkı var. Yani bu kurumsal işleyişten tarihsel süreçteki geleneklere, devlet yönetme tarzına, bütün bu ayrıntılara baktığımızda örneğin İran'da Şii olmalarından dolayı bir şehadet kültürü diye bir şey var. Dolayısıyla dini bir liderin öldürülmesi o ülkedeki çok güçlü olan muhalefetin bile e, elini kolunu bağlayan bir özellik haline geldi. Artı İran yaklaşık 2-3 bin yıllık ta Ahamenişler döneminden başlayarak Aniler, Persler, işte Safaviler 2-3 bin yıllık bir devlet geleneği var. Ve bu devlet geleneğine bağlı olarak da yerleşmiş bazı kurumları, teşkilatları ve kültürel gelenekleri var. Şimdi bütün bunları göz ardı ederek birdenbire kolayca tereyağından kıl çeker gibi Venezuela'da yaptığınız bir şeyi orada yapmaya çalışırsanız sonuç bu olur. Şimdi sonuç bu savaşın sonunda ABD elindeki olanaklarla batılı ülkelerin de desteğiyle İran'ı dümdüz ederek amaçlarına uzun vadede de ulaşmış olabilir. Ama en azından şu anki yaşamış olduğu sıkıntılar ve sürecin görece bir belirsizliğe girmiş olması bile aslında milletlerin oluşumu ve milletlerin ne olduğuna ilişkin sağlıklı bir bakış açısı olmamasının getirdiği sonuçlarla ilgili bir şey. Yani bu bir Venezuela ile İran'ı ya da bir Irak'la Suriye ile İran'ı aynı kefeye koymak böylesi önemli bir yanlışın temeli olabilir. Dolayısıyla burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Toplumsal ilişkilerde, uluslararası ilişkilerde toplumların geçmişleri, kültürleri, bunların ne oldukları, inanç sistemleri, hatta kültürel geleneklerin ne kadar önemli olduklarını göz ardı etmemek gerekir. Şimdi bunu derken örneğin aklıma bazı geçmiş örnekler geliyor. Ben tarih okumalarım sırasında bir Orta Orta Asya'yı gezen bir gezginin Cengiz Han dönemindeki anılarını okumuştum. Bu anılarda bir yerde adam şunu yazıyor. Diyor ki bir gün diyor bir yerden bir yere giderken diyor böyle işte Bozkır'da giderken kervan olarak bunlar ilerliyorlar. Giderken karşıdan böyle bir uzun bir sıra görüyor. Bakıyor ki insanlar geliyor. Bunlar yaklaşınca bir bakıyor yaklaşık 2000 kişi boyunlarına ilmekler halinde ipler bağlanmış 2000 kişi tek sıra halinde yürüyorlar. Yanlarında da bir önde bir arkada birer tane Moğol askeri var. Yani 2 tane Moğol askeri boyunlarına ip bağladıkları 2000 tane erkeği, yetişkin erkeği tek sıra halinde götürüyorlar. Şimdi tabii bu gezgin buna hayret ediyorlar. Yani yazının yabanın ortasında 2000 tane adam, 2 tane adam onları boyunlarına ipleri bağlamış bir yerden bir yere götürüyor artık. Nereden geldi, nereye gittiklerini bilmiyor ama bu gözlemini anlatıyor. Şimdi burada ilginç olan şu, yani 2000 tane yetişkin erkek 2 tane Moğol askerinin önünde kul köle olmuşlar. Onlar boyunlarına geçirdikleri iple onları götürüyorlar. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? Bu Moğolların o dönemde Orta Asya topluluklarında Büyük Moğol İmparatorluğu kurulduğunda yarattıkları dehşetin boyutunu gösteriyor. Şimdi bu dehşetin boyutu insanların zihinlerini öylesine teslim almış ki yani tükürükleriyle bile boğabilecekleri 2 tane adama bir şey yapamıyorlar. O insanlar 2000 tane insan kuzu gibi o adamların önünde gidiyorlar. Oysa ki diyelim
bu durumu Moğollar her topluma, her gittikleri yerde yapamazlar. Yani savaşçı, direngen toplulukları düşünün. Bunlara böyle bir şey yapmaları mümkün değil. Şimdi bu nedir? Bu toplumsal, kültürel ve inançsal ögelerin ne kadar önemli olabileceğinin bir göstergesi. Yani bir toplum bir şeye inandığı zaman o inanç ve o inanca bağlı olarak gelenekler aslında maddi bir güç haline gelebilir. Yani bunu derken önüne aklıma bir başka örnek geldi. Diyelim şöyle bir şey düşünün. Gene Orta Asya'dan bir örnek vereyim. Orta Asya'da bir yerde gidiyor 10 bin kişilik bir ordu düşünelim. Tepeden tırnağa silahlı, güçlü, kuvvetli bir ordu. Karşılarına birdenbire bir düşman birliği çıkıyor. Bunlar da 50-60 kişilik bir grup. Karşı karşıya geliyorlar. Şimdi 10 bin kişinin bir tarafta 50-60 kişi. Bunlara elçi gönderiliyor, teslim olun falan deniyor. Onlar da işte yanıtlarını veriyorlar. Şimdi 10 bin kişilik ordunun başındaki komutan pervasız bir şekilde bunlar 50-60 kişi nasıl olsa bize saldıramazlar ya da biz bunları her halükarda yok ederiz deyip tedbiri elden bırakarak bunlara karşı gittiklerinde karşıdaki kişilerin birdenbire yalın kılıç üzerlerine geldiklerini hayretle görebilirler. Çünkü bunlar örneğin Türk olabilirler. Şimdi eski Orta Asya inanç sisteminde Türklerde bal bal dikme diye bir gelenek vardır. O gelenekte şudur, bir kişi eğer ölmeden önce ne kadar çok düşman öldürürse mezarına onun taşları dikilir ve o taşların üzerinde ölünün ruhunun rahatça yattığı ve böylelikle öte dünyadaki işinin daha kolay olacağı düşünülür. Dolayısıyla ölümcül bir durumla karşılaştıklarında hiç kurtulma şansı olmadığı durumda bile bu Orta Asya bozkırlarındaki toplulukların birçoğunda bu gelenek vardır. Ne yapar? Düşmanından ne kadar çok kişi öldürürse öte dünyada daha rahat edeceğini düşündükleri için bile bile ölüme gidebilirler. Yani burada da bir inanç sisteminin, bir geleneğin bir toplumsal oluşumda, bir toplumsal olayda ne kadar etkili bir rol oynayabileceğinin örneğini görüyoruz. Yani şimdi verdiğim bu tür örneklerle şunu anlatmak istiyorum. Şimdi millet oluşumu evrimsel temelde insan türüne ait bir takım psikolojik, genetik, biyolojik mekanizmaların sonucu olarak bütün insan bireylerinde bulunan eğilim ve özelliklerin üzerinde gelişen bir yapı. Dolayısıyla bütün millet oluşumlarında bu yapının özelliklerini görüyoruz. Bundan sonraki videolarda ilk olarak bunları alacağız. Yani bütün topluluklarda görülen ve millet oluşumunun temelini oluşturan evrimsel izler, evrimsel temeller nelerdir? Bunu göreceğiz. Bu evrimsel temel üzerinde gelişen özellikleri aynı zamanda tarihsel, toplumsal, kültürel gelişmeler ışığında da ele almak zorundayız. Bir önceki videoda anlatmaya çalışmıştım. Örneğin İsviçre'yi düşünelim. Şimdi dünyada, özellikle de Avrupa'da bir hanedana, krala, kraliçeye, krallığa bağlı olmadan sadece kendi başına işte kendi kabilesinin içerisinde şef olabilir ama bir genel böyle üstte bir krallık, kutsallık atfedilmiş bir yönetici hanedan olmadan bir toplum pek yoktur Avrupa'da. Varsa da işte bunlar sınırlıdır. Bunlardan birisi de İsviçreliler. Şimdi İsviçre'de hiçbir zaman kral kraliçe yani kutsallık atfedilen bir üst yönetici olmadı. Dolayısıyla şimdi İsviçrelilerin milletleşmesinin alttan tabandan gelen gönüllü bir birlikteliğine dayandığını söylemiştim. Ama İsviçrelilerin koşullarına hemen hemen çok benzeyen dağlık bir bölgede yaşamalarına ve göçebe olmalarına karşın örneğin Kürtlerin tarihsel toplumsal gelişmelerine baktığımızda çok farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Kürtler bulundukları
coğrafyada, yaşadıkları bölgede egemen güçlerin her birisine farklı ilişkiler geliştirerek onlar sayesinde farklı ilişkiler geliştirdikleri için kendi işbirliklerini sağlayamadılar ve sürekli tarihsel süreçte Kürtlerin bir kısmı diyelim İranlılar, İran yönetiminin uzantısı, bir kısmı Osmanlı'nın uzantısı, bir kısmı Arap egemenlerinin uzantısı haline geldikleri için Kürtler sürekli olarak birbirleriyle mücadele eden, birbirleriyle didişen ve dolayısıyla bir millet oluşumu için gerekli tarihsel dinamikleri sağlayamayan bir konuma geldiler. Peki bunun nedeni neydi? Kuşkusuz bunun farklı nedenleri vardı. Kürt kabile yapısının, Kürt geleneklerinin, Kürtlerin çevrelerindeki egemenlerle ilişkilerinin farklı boyutlarda olması bunun en önemli nedenlerinden birisiydi. Yani Osmanlı döneminde ta İdrisi Bitlisi'den başlayarak bazı Kürt aşiretlerinin gönüllü olarak Osmanlıların uç beyliğine, koçbaşılığına uzanmaları, bunu daha sonra Hamidiye alayları biçiminde biçimlenerek işte Ermenilere karşı yürütülen harekatlarda Osmanlı'nın vurucu gücü olarak şey yapmaları birçok nedenleri var. Kuşkusuz bu konunun ayrıntılarını merak eden ya da ilgilenen arkadaşlar zaten bunlarla ilgili çok sayıda yayın var. Onları okuyarak bunları öğrenebilirler. Benim burada anlatmak istediğim şu. Yani hemen hemen aynı dışarıdan bakıldığında aynı toplumsal, coğrafi, iklimsel koşullarda yaşıyor gibi görünmelerine rağmen bir İsviçrelilerin yüzlerce yıllık bir geçmişe dayanan tabandan yukarıya doğru gelişen bir millet oluşturmalarına karşılık Kürtlerin bunu sağlayamamaları ve hala bugün bunun sancılarını çekiyor olmalarının nedeni mutlaka soruşturulması gerekiyor. Demek ki yani millet oluşumunu ya da milli sorunun ne olup olmadığını araştırabilmemiz için bizim üçlü bir perspektifle yani konuya üçlü bir pencereden bakmamız gerekiyor. Biraz önce vurguladığım gibi birinci olarak insan türünün dünyadaki bugün bütün insan toplulukları hepsi aynı türün üyeleri. Dolayısıyla buna Homo sapiens sapiens diyoruz. Şimdi Homo sapiens sapiens türünün evrimsel süreçte geliştirmiş olduğu bazı psikolojik, biyolojik, genetik özellikler millet oluşumunda çok önemli rol oynuyor. Birincisi buna bakacağız. Bunların neler olduklarına bakacağız. Evrimsel süreçte bunların nasıl biçimlendiklerini ve evrimsel süreçteki bunların anlamlarının neler olduğuna bakmamız gerekiyor. İkinci olarak ele alacağımız her bir milletleşme örneğinde o milletin bulunduğu coğrafyada ya da bulunduğu coğrafyalardaki yani hareketli bir biçimde de olabilir. Örneğin Türkleri düşünün. Türkler Orta Asya'dan hareket ederek diyelim Anadolu'ya yüzlerce yıllık bir göç macerasının sonunda belli milletler oluşturdular. Yani kökeni Türk olan, Türk etnisitesine dayanan bugün birçok millet var biliyorsunuz. Bunların neden böyle olduklarını ve bunların arasındaki farklılıkları anlayabilmemiz için bu toplulukların yaşamış oldukları tarihsel, kültürel sürecin özelliklerine de bakmamız gerekiyor. Üçüncü olarak güncel durumdaki somut toplumsal ekonomik ilişkiler bağlamında her toplumun dünya siyaset sahnesinde yer aldığı konum ve komşularıyla ilişkileri bakımından durumlarına da bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla böylesi üçlü bir pencereden ve üçlü bir perspektifle konuyu biraz daha ayrıntılandırarak millet sorununun ya da milliyetçilik sorununun ne olduğunu, nereye oturduğunu ve bu soruna nasıl yaklaşmamız gerektiğini adım adım ele almaya çalışacağım. Bu sırada konuyla ilgili başka alt başlıklar ve alt konuları da kuşkusuz değineceğiz. Ama millet oluşumunun geçmişini ve nasıl oluştuğunu araştırabilmek ve belli
ikna edici, doyurucu bir sonuca ulaşabilmek için böylesi bir yoldan geçmek zorundayız. Sanırım bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, destekleyen, eleştiren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.